Yalan sebepler seni benden alırken, o an gün batarken yoruldum. Uzandım ışıktan, sonu yakmış bakıştan. Sığınırsam omzuna geçer mi? Aradım boş sokaklar, orada utanmaz yaşlar. Eşim olmaz bakışlar avutmaz. Geçer mi ya da bu böyle sürer mi? Yerine düşlere güvensem yine günler incitir mi? Uyursam geçer mi? Gece senden güzel mi? Yerine düşlere dilensem dinerdi. Uyansak uzakta, denizler yakınsa, gölgende yuvamsa seninimdir. Aradım boş sokaklar, orada utanmaz yaşlar. Eşim olmaz bakışlar avutmaz. Ya da bu böyle sürer mi? Yerine düşlere güvensem yine günler incitir mi? Uyursam geçer mi? Gece senden güzel mi? Yerine düşlere dilensem dinerdi. Nefesinde ağarsın saçların. Bilsem ki kalacaktın. Çocuklar gibi ağlamaya hazırdın. Uyursam geçer mi? Ya da bu böyle sürer mi? Yerine düşlere güvensem yine günler incitir mi? Uyursam geçer mi? Gece senden güzel mi? Yerine düşlere dilensem dinerdi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, TikTok Arena ekibi Sütlü Nuri ve meyve suyu rezaletinden sonra bu sefer de hazır döner paketleme görüntüleriyle midemizi ağzımıza getirdi. Kırklareli'nde hazır döner satan bir firmada dönerleri paketleyen arkadaşın olmaz olsun neşesi sosyal medyayı bir anda ele geçirdi. Beyefendinin videoda yaptığı hareketlerin iticiliğine mi yüzümüzü buruşturalım? O saldım tezgaha virüs kayıra dönerleri almak için 8 kat maske giyip 5 kat eldivenle
market arabası itişimize mi yanalım, neye yanalım bilemedik. Bu gidişle TikTok ülkedeki paketli yiyecek ve içecek ürünlerinin sonunu getirecek gibi duruyor. Sevgili izleyenler, İspanya'da Genelkurmay Başkanı aşı protokolünü çiğneyip erken aşılandığı için istifa etmiş. Ben buna niye bu kadar sevindim? Yani bu ılık götlü Avrupalıların istifa eşiklerinin bu kadar düşük olması inanın bizim canımızı sıkıyor sevgili izleyenler. Biz de bırakın aşı listesinin son sırasında olmayı, yangın anında bile ilk kurtarılacaklar listesinde yer almayan ex-siyasetçiler kaynanayı aşılamaya gelmişlerdi. Biz de hanımla beraber oluverdik diye neşeyle açıklamalarda bulunuyor. Anlamıyoruz onu da. Efendim, geçen sene ormanları talan eden altın ruhsatlı Apache'lerin bu seneki rotaları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Senenin ilk talihlisi Kapadokya oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya için de altın arama ruhsatı verilmiş. Yani efendim, taş üstünde kalmayana kadar belli ki bu talan devam edecek. Biz şimdi ne yapalım? Balonlara mı bağlayalım, kaçıralım bu peri bacalarını? Nasıl yapalım? Düşün artık şu ülkenin yakasından ya. Yok tamam, altın yok, bitti. Kapattık dükkanı. Efendim, şimdi Serbest Vuruş'un Los Angeles özel bölümüne geçiyoruz. İlçemiz bu haftada İstanbul'un gariplik ihtiyacını tek başına karşıladı. Önce arabasını kefene sarılı bir cesetle modifiye eden bir vatandaşımız ceza yedi. Dikkat çekmek için cansız mankeni kefene sarıp kırmızı boyayla da kan süsü veren bir beyefendi bu eserini arabasının arkasında sergilemeye karar vermiş. Tabii yapılan ihbarlar yüzünden aracı trafikten men etmişler. Aslında Amerika'da filan olsa süper Halloween dekorasyonu olabilirmiş ama yanlış yer, yanlış zaman, yanlış kültür. Gerçi olay Esenyurt'ta geçtiğinde doğru yer de yanlış kültür diyebiliriz. İkinci Los Angeles olayımızda ise yine alt katı başka, üst katı başka maksatlarla işletilen bir dükkana baskın yapılmış. Esenyurt'ta çift hayat yaşamayan bir bina var mı acaba diye gerçekten düşünmeye başladım. Ama bu seferki binamızda üst kat emlak ofisi, alt katsa bir hanımefendinin esrar bahçesiymiş. Esrarlı hanımefendi, ben zaten ne zaman birinden bir şey almaya kalksam orada yakalanıyorum, başıma bir bela geliyor. Sırf bunun için, yoksa ticari maksadı kesinlikle yok diyerek kendisinin içici olduğunu belirtmiş. Polislerimizi kendini şanssızlığıyla acındırmaya çalışan esrarlı ama talihsiz hanımefendi, polisimizin empati yapacak zamanı olmadığından gözaltına alınmış. Efendim, Mısır'da bir pastacı kadın üzerinde cinsel organlar ve iç çamaşırı tasvirleri bulunan küçük pastalar yapıp satmaktan tutuklanmış ya. İşin garip tarafı, bu pastaları yiyenler de tutuklanmış. Pasta süslemelerinde aslında penis dışındakilerde bir sorun yok gibi. Anlaşılmıyor çünkü tam olarak. Ama sanıyoruz ki penisli olanı yetkili bir abi yemiş olacak ki böyle radikal bir sinir yaşanmış. Efendim, artık başkasına bir zararı olmayan eğlencenin, söylemin, tweetin, görünüşün peşine düşülmesin ya. 2021 gözünü kapadı, bakmıyor bile bu taraflara. Toplumlarda vajaynalı kekten yoldan çıkacaksa piramitleri ayetel kürsiyle kaplasanız durduramazsınız yani. Son olarak ekibimiz adına diyorum ki susma, haykır, organlar vardır. Sevgili izleyenler, Kahramanmaraş'ta sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi gözaltına alındı. Tuhaflığa bak. Olayı polis parantezine alırsak suçlu da sivil kılığında gezdiğinden, yani siviller birbirini götürüyor desek, beyefendinin uyuşturucu satacaklar sandım, eğer çalışma izinleri yoksa diye sordum açıklaması da gayet makul kabul edildi galiba çevreler tarafından. Gerçek sivili sahtesinden kendisini feda ederek ortaya çıkartmış, yani Sokrates'in savunması halt etsin, kesmiş olsun diyoruz. Sevgili izleyenler, buradan TDK'ya sesleniyoruz. Yabancıların şu facepalm dedikleri, bizimse ülkede alınan en ufak bir kararda bile neredeyse her gün yaptığımız şu hareketin Türkçe bir ismini artık bulun ya. Başkası adına utanmayla karışık sinir üzerine de hayal kırıklığı sosu gibi. Tarifi bizden, isim bulması sizden olsun. Şimdi nereden çıktı bu ihtiyaç derseniz, yine işte bu facepalm'lık bir karar alınmış ülkemizde. Türkiye Dans Sporları Federasyonu hiç üstüne vazife olmayan bir şekilde 56 saatlik bale antrenörlüğü programıyla artık balenin bir antrenörü olunabileceğini iddia etmeye karar vermiş. Bale antrenörü ne derseniz böyle insanın kaba etinden gelen yeni bir element diye size açıklayabiliriz. Zira böyle bir şey yok. Çünkü bale bir spor dalı değil, bir sanat dalı. Zaten söz konusu bale olduğunda 56 saatlik bir saat diliminde yapılabilecek hiçbir şey yok. En fazla iyi bir temsil izlemişseniz etkisinden 56 saat sonra çıkabilirsiniz.
olabilirsiniz. Sanatçı ve akademisyenler bale hocası olmak için 14 yıl gerekiyor. Sizin derdiniz galiba para kazanmak deyince de federasyondan tam ülke simülasyonuna yakışır bir cevap gelmiş. Benim cevabım zaten devlet tarafından verilmiş ve bu program kabul edilmiş. Gibi bir şey olmuş. Sonra da galiba kendileri bilgisayardan soliter oynamaya devam etmişler. Ne diyelim? Devir sizlerin devri. Buyurun devam edin. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Engin Öztürk geliyor. Ne haber? İyi, fena, senden? İyiyim. Harikayım. Çok yoğun çalışıyorsun diyebileceğimiz bir dönemdesin diye tahmin ediyorum. Bayağı yoğunuz bu sıra. Hem dizi devam ediyor, hem 50 metrekarenin PR süreci devam ediyor. Ondan sonra reklam çektik bir tane, o var. Evet, hayırlı olsun. Vallahi sağ ol. Çok Ne da güzel reklamı oldu. çektiniz? Araba Fiat. Güzel. Ondan sonra güzel de oldu ve böyle bir hani sallamasyon bir şey de değil. Bayağı prodüksiyonlu, zamanı çok belirlenmesi gereken bir dilime denk geliyor. Çünkü araba, dış, yol, yağmur yağdı olmuyor, kar yağdı olmuyor gibi bir durumu var. Bir de yeni mi çektiniz? Tabii çok yeni. İşte bir aydır falan uğraşıyoruz böyle parça parça. Birkaç reklam var. Havada zaten sürekli sürpriz yaptığı için. Aynen, en son kar yağdığı için çekemedik işte. Ondan sonra bu hafta çekecektik, yağmurdan dolayı çekemedik. Neyse, ez cümle bayağı yoğun. Ama onu da diyorum ya, hiç yoğun olmadığım bir dönem geçirdim ben. Ne zaman? Son 3 yıl. Hiçbir şey yapmadığını söyleyemeyiz ama çok şükrediyorum yani, yoğunluktan hiç şikayetçi değilim. Süper. Senin için tabii ki yine hazırladık Hadi böyle bakalım. fasikül. Bakalım neler olacak. İlk sorumuz tabii ki klişeler, sevdiğimiz şeyler olduğu için. Asker çocuğu olmak nasıldı? Yani evde böyle çok kardeşli bir evde böyle disiplinli bir bey eve girip sizin neşenizi durdurur muydu? Yoksa böyle bir disiplini başka türlü mü yaşardınız? Ya askeri disiplin anladığımız düzeyde bir şey değil ya. Hani evde öyle yaşanmıyor yani. Baban gelince ayağa kalkmıyorsun, ne bileyim. koş kalk falan diye kaldırmıyorlar seni sabah ama yani 11 yaşına kadar lojmanda yaşadık biz. Evet. Ondan sonra benim bütün arkadaşlarımın babası askerdi günün sonunda. Yani alt katımızdaki Ahmet de asker çocuğuydu. Farkı bilmiyordum. Ben asıl farkı şeyden sonra gördüm. 11 yaşından sonra şehre taşındıktan sonra. Mesela eve girmenin saati varmış. Ben onu o zaman öğrendim abi. Vallahi çünkü ilkokuldaydım 6-7 yaşında. O saat 9'da 10'da yazın sıcağın geçmesini bekleyip ondan sonra dışarı çıkardık biz. Kim ne zaman giriyor, kim ne zaman çıkıyor. O gece eve gelmemişim bile bir anlamı yoktu. Çünkü işte ya Ahmetlerdedir ya Mehmetlerdedir Lojmanda falan. zaten. Kümes gibi ya. Gerçekten hiç kümes buna gibi. bağlayacağını düşünmemiştim. Ondan sonra yok ya, babamın da öyle huyu yoktu. Yani disiplin, askeri disiplin, asker gibi davranayım falan filan. Öyle bir huyu yoktu. Bir de emekli olduktan sonra benim daha çocukluğuma denk geldi. 11 yaşındayken emekli oldu. Emekli olduktan sonra onlarda bir kırılma yaşanıyor. Tam tersine dönüyor. Şimdi gerçekten böyle örnek veremiyorum yani. Pamuk ya, pamuk. Maşallah, Bildiğin ne güzel ya. Peki sen evin küçük prensi miydin? Böyle yoksa bakkala sürekli gönderilen miydin? Değildim abi ya, hiç değildim. İşte babamın hani özelliklerinden... Baba senden bahsediyoruz. Öyle başladı program. Yok, belki disiplinden, belki o askeri düzenden ne yaptığını bilmiyorum, nasıl yaptığını bilmiyorum ama gerçekten cinsiyet ayrımı olmadan, yaş ayrımı olmadan bütün çocuklarına ayrı davrandı. Ve o yüzden ben bunun prensliğini değil, hatta şeyini bile yaşadım. Eksi durumunu bile yaşadım. Çünkü var ya toplumumuzda kadın yetiştirmek diye bir şey maalesef ki. İşte kadınların yapabildiği, kız çocuklarının yapabildiği daha azdır, erkek çocuklarının yapabildiği daha fazladır falan gibi. Tamam, benim ailemde de vardı, yalan değil. O düzen, o sıkıntı. Onlara böyle davranınca bu sefer bana da böyle davranmış oldu, tamam mı? Ayırmayacağım diye.
O gece dışarı çıkmalar falan filan. Uzun yaş yoktu bende ya. Gerçekten merak ettiğimiz bir konu. Eskişehirli olmandan mütevellit sana sormayacağız da kime soracağız? Çiğ börek mi, çiğ börek mi? Kesinlikle çiğ börek. Harbi mi ya? Tabii ki. Vay İyi ki be. çiğ değil. Yani tabii ki iyi ki çiğ değil. Çiğ Tatarca'da lezzetli demek. Al işte. Her gün yeni bilgi. O Bugün yüzden de bu. lezzetli börek anlamına geliyor. Biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz? Evet ne be? Nereden biliyorsun? Editör bunu hazırlayan biliyordur. Ha? Kesin. Bunu 4 editör hazırladığı için inşallah biri biliyordur. Sen çiğ mi biliyordun peki? Ben pek bir şey bilmiyordum. Sadece yiyordum. Sever misin? Bayılırım ya. Uf, annem çok güzel yapar. Harbi mi diyorsun? Ay keşke denk gelsen bir gün ya. Keşke değil, olur. Çözeriz onu. Olur, onu çözeriz. Bindiğin minibüste sesi az çıkan bir kıza kaptan inecek var falan diye yardım ettin mi? Yok. Hadi ya. Etmedim. Eskişehir o kadar düz bir yer ki ben toplu taşımayı gerçekten bilmiyorum. Ha evet. Yani bilmiyorum hani otobüs nereden nereye gider, minibüs nereden nereye giderdi falan bilmiyordum ben. Ondan sonra bir dönem sadece evime bir nebze uzak bir yerde de okulum. Ondan sonra orada minibüsçü abiler vardı. Son durakta okulun önü aynı zamanda. O abilerden rica ederdik. Bir işte 5 kilometre falan gibi düşün mesafeyi. Ha anladım. Hani abi oraya kadar götürür müsün Otostop bizi? çekmiyordun da aynen minibüsçüden durmuyor dedi. bizim için. Zaten durmuş başlıyor birinci durak. Ondan sonra şey oluyordu yalnız. Böyle çok iyi abilere kıyamadığımız için biri inene kadar inemediğimiz ve o mesafeyi geçtiğimiz oluyordu bazen. Durmasın diye. Yazık ya. Dur Tabii, kalk tabii. yakar şimdi. De. Aynen. Birinin dişinde maydanoz kalsa uyarır mısın yoksa kendi haline mi bırakırsın? Net hemen söylerim. Söyler misin? Hemen söylerim. Hani nerede olduğumuza bağlı. Ama burada söylerim mesela. Evet, burada ya tabii. dişide maydanoz olması durum biraz abartılı değil mi zaten? Yani Dişinde maydanoz var falan. Ya dişinde maydanoz var işte. O kadar bir şey. yani nerede olduğuna göre ben de düşündüm bunu şey yaparken de. Yani ben bilemedim. Mesela hani götlük olsun diye bir arkadaşıma söylememeye çalışabilirim. Ha söylememeyi Ya. ben de yaparım onu belki. Ama işte Ama böyle- götlük olsun diye Tabii yaparım. tabii. Yani bir toplantıda falan olsa hayatta yani söylerim. Yani, "Aa, Engin dişinde şey var falan Hiç diye. o kadar saklamam da abi ya. Milletin içinde söyler misin? Ya dişinde maydanoz olmasının ayıp olduğunu bize kim söyledi? Onu tartışmamız Ay. lazım. Ya- Biraz önce maydanoz yemişsin. Ve şimdi söylenmez herhalde de dişinde kullanılması yasak bir madde. Ne denir ona? Bu dediğin okey. Ya söylemede Var bir şey yok demiyorsun ya. ki. Evet. Dişinde ot kalmış. Oğlum hani maydanoz yemiyorduk falan gibi bir şey değil mi? Ya maydanoz yasak oğlum toplantıda. Maydanoz mu? Sence 1 ila 10 arasında kaç yakışıklısın? 6,5 falan. 6,5 mu? 6,5. Bırak bu işleri ya. İyi Ama uyandıysam senin o gün 7. İyi uyandıysan İyi uyandıysam yedi. Cemal sence kaç? Siz yediyseniz biz ne yapalım? Ama ben 9'sam Brad Pitt ne? Hadi oraya gidelim. 10. 10. Yani bu sorunun cevabı hazır. Efe sence? Zor bir soru mu? Müziğinle belli et bunu. 5. Efe seni beğenmedi. Efe beğenmemiş yok. 3,5 falan alıyorum ben bundan. 3. Bu iyi yine Ya da dedi. korkma. Bu iyi yine dedi. Ya da o kadar romantik girdik Evet. ki korkmalı mıyım acaba? Ha o da olabilir. Hani o ne Kaç kadar ya? Bir yakışıklı. rakam ver. Brım. 7 mi? 7. Eyvallah. 7 çok Yok. güzel rakam. Tibet Bey? 7,5'dan 8. 7,5'tan 8. Nesini beğen? Nereden not kırdın ya 05? Yeni ha, anladım. Zeynep Hanım? Hiç bilmiyor musun? İlk kez mi bir erkekle karşılaştınız? Neye göre mi? Tip ya, sadece fiziksel özellik. 5 de geç ya. 7, 8. 7-8. Zorlasak 9 Siz alırız. kimle arkadaşlık ediyorsunuz ya? Allah aşkına. Siz Ezgi Hanım? 8. Çok teşekkür ederim. O da ayağımız alışsın diye. Erhan Bey? 10. Umay? Umay bu soruyu beklemiyorsa terbiyesizim bak. Hazırlanmış. Damla? 15. Evet, orası karanlık. Daha fazla o tarafı sormayayım. Cansu? Daha programın başındayız, bana sormayın. Bak şimdi bu fasikül gibi çok çalıştık diyorum ya. Bundan 4 tane falan attık. Ben burada 16 yaşında ergen bir birey gibi
Şey olmasın diye onları soramıyorum yani. Yoksa şöyle sorular var. Bu bir Soru bu. Mesela falan gibi soru var yani. Ben buna nasıl cevap vereceğim böyle? Veremezsin yani. Bence topuklar kaçarsın yani. Sadece yalnızken yapmaktan keyif aldığın bir şey var mı diye bir soru var burada. Bunu asla merak etmiyoruz. Ya saçma sapan oyunlar oynarım. Evet biz Çok de çirkin öyle. videolar izlerim. Evet biz de. Tam öyle şeyler Onlar da... düşündük. Ergenliğinde yaptığın en büyük götlük neydi? Arkadaşına, sevgiline ya da tanımadığın birine. Ya bunu hiçbir yerde anlatmam ama gerçekten sana galiba anlatacağım. Abi kısaca şöyle bir şey oldu. Biz bir gün okuldan kaçtık 3 arkadaş. Eskişehir'e bowling salonu açıldı ondan sonra ve bowling o zaman uzay istasyonu gibi bir şey bizim için. Ya bilardo en üst tabanımız, bowling diye bir şey var. Top atıyorsun, bir şeyler devriliyor, müzik çalıyor falan, böyle panayır gibi. Gittik oraya ve 9,5 devamsızlıklarımız falan var, böyle sınırlar. 10'da okulda sınıfta kalıyoruz. Şöyle böyle durum. Planımız yarım gün orayı kırıp oraya gidip okula dönüp diyeceğiz ki dışarıda bir olay yaşadık ki bizim okul için şey çok acayip değildi. Dışarıda bir olay olması. Gittik güzel oynadık falan filan. Döndük okula, işte yarım gün yazılacağız, öyle bir durum vardı. Müdüre dedik ki böyle bir şey oldu. Abi okul revizyona gidiyormuş bu tip şeylerde. Hani bizim okul için normal dedim ya hikayeler. Normal olmasını istiyorlarmış. Olay bir büyüdü. Olay bir büyüdü. Kapıda polisler. Annem geldi falan. Annemleri çağırmışlar. Oğlum kim dövdü sizi? Biz yalan attıkça yalan atıyoruz falan. Olay bir büyüdü. Ondan sonra yani hani götlük gibi değil ama bu kendimize yaptığımız götlüktü. Ve galiba annem babam ilk defa dinleyecek bu hikayeyi. Yemin ederim bak. Büyük geçmiş Onlar olsun. hala bizi dışarıda dövdüler, gasp ettiler bizi falan zannediyor olabilir. Ay çok iyi hikayeymiş o. Birilerini getirdiler falan. Bunlar mı dövdü Bunlar diye. mı diye. Biz hiçbirine bakıp bu diyemiyoruz, değil diyemiyoruz falan. Çok acayip çirkindi bak. Eskişehir'in meşhur Seviyorum dayısı Recep dayı ile fotoğrafın var mı? Seviyorum. Yok, Recep Dayı ile yok. Allah rahmet eylesin, kaybetmişiz galiba kendisini. Ama Recep Dayı'yı herkes tanır diye biliyoruz. Ya aslında ben 17 yaşında ayrıldım Eskişehir'den. O da Barlar Sokağı daha kurulmamıştı ben Eskişehir'den ayrılırken. O biraz Barlar Sokağı'nda şey oldu Recep Dayı. Tabii. Hani yolda böyle içiliyor falan sokakta. Recep Dayı'nın şey mekanı orası. Geçerken buradan da bir rakı alırım, şuradan da bir şarap alırım mekanı. O yüzden orada meşhur oldu. Ben o yüzden çok da denk gelmedim aslında Recep Dayı ama şeyden bilirim yani Eskişehir videoları bilmem neler, tribünden falan bilirim. O bir de her şeyi öyle konuşur, bilir misin? Nasıl? Onu. Yani o şiir söyler, bilir misin onu? Şiir videosunu Recep dayının... Seviyorum falan diye başlayan bir şeyi var. Hüzünleneceğiz mi ya? Ya hayır. Yok. Ama her şeyi öyle söylüyor bu sefer de. O sevildi ya durum. Hani 2 paket sigara falan diye market. Her şeyi o olmuştu artık en son. Seviyorum. Yalan gibi değil. Yanlış gibi değil. Çakal gibi değil. Kumar gibi değil. Yorum. Hiç gibi. Yalandan korktuğun kadar Yılandan korkmam. Ağzın bal yesin. Allah rahmet eylesin ya. Ne tatlı adammış. İlişkide en leş huyun ne? Çok güzel bir terazi burcuyum. Çok hani tanımlı bir terazi burcuyum. Dolayısıyla dakikam dakikama uymaz, saatim saatime uymaz. Galiba ben benimle beraber olsam o huyumdan nefret ederdim. Yani hani aşkım nasılsın? Söyleme! falan diye böyle çok saniyelik değişiyor her şey bende. Evet. Bak ben de teraziyim, ben de böyle değil. Yok mu çok. sende? Yani varsa da şey yapıyorum. Çok değişiyorum ben gün içinde ya. Gerçi 30 sonrası biraz kırıldı o durum ama. Tabii 30 sonrası bende de kırılan neler var. Bir de 40 sonrasına gel. Orada konuşalım. Kırılmış. Görüşmek istemediğin insanlara açıkça söyler misin? Mi yaparsın? Abi dublajım olmasa kesin gelirdim biliyor musun ya? Vallahi son anda çıkarttılar. Bir de çok istiyordum biliyor musun? Sonra yapalım, bir ara gelelim. Hiç geliyor musun İstanbul'a falan? Söylerim ya. Söylerim ya. Çünkü şöyle bir düzen var abi. Şimdi
24-25. gün bugün 0 hiçbir şey yapmadan geçen günüm. Tatilsiz diyelim. Evet. Ondan sonra bir gün boşluğum var ve bir günümü alelade bir şeyle de geçirmek istemiyorum ya. Tabii yalnız Söylerim kalmak yani, isteyebilir aynen. insan. Geçmişinde bunu hangi kafayla yapmışım dediğim bir şey var mı diyeceğim ama demin anlattığın şey galiba Biraz önceki onun onun üstüne çıkabileceği net bir şey. cevabı herhalde. İnşallah yoktur Tabii, rengin. Bir kere şey modaydı. Şöyle saçı ne denir ona? Amerikan da değil ama ya tas denir ya. Evet. Yani Şurası anladım. kalıyor sadece. Evet. Bir kere öyle bir saç yaptırmıştım. Ortaokul. En kendini güzel görmek isteyeceğin zamanlar 1.67 boy, 80 kilo falanım o zaman. Ve çok yakın bir aile dostumuzun oğlunun sünneti var. Fotoğraflar üstüne. Ve bari şeye gitme, düğüne gitme değil mi yani? Çok fotoğrafım var. Bir yerden silinse bir yerden silinmiyor. O gün böyle şu kadar olan çocuklar bugün fotoğraf gönderiyor işte Instagram'a fotoğraflar koyuyorsun yani şöyleler falan filan. Abi bizde var. Tabii DM'den onlar geliyor. Hadi diye. Onu da hangi kafayla yaptım bilmiyorum yani. Rezil olmaktan en çok korktuğun şey ne? Rezil olmaktan sahne ya. Evet. Sahne biraz korkutucu geliyor bana. Yani canlı insanların enerjisini çok alıyorum ya da bana çok geçiyor. Kesin alıyorsun. O anda bir şey anlatıyor olmak ya da sorumluluk içinde olmak beni çok geriyor. Yani çok haklı tarif ediyorsun. Yani yaptığım meslekle beraber ne alaka falan diyeceğim bir durum belki ama bende de bu var artık kabullendim. Öncesinde yaşıyordum. Yok bu bende falan gibi takılıyordum kendi kendime ama var işte ya. Yani var. Ne yapayım? Tabii canım varsa vardır. Yani Aynen öyle. Ayrıca çok olan var biliyorsun değil mi bunu? Vardır herhalde. Bu mesleği yapıp. Yani bunu yapamayacak hale gelen de var da birçok oyuncuda, önemli oyuncuda bu tarz hikayeler var. Bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum. O yüzden değil yani muhtemelen bununla ilgili çok kafanda özendiğin bir tanım vardır. Ya oynuyorduk biz Ankara'da Mojo diye bir oyun oynuyorduk. Ondan sonra o Mojo'da işte ben kaçırılmış bir rock star bilmem ne 17 yaşında bir çocuğum. Ondan sonra barda geçiyor hikaye. Sonunda beni bağlıyorlar böyle sandalyeye falan. 20 dakikalık bir hikaye. Sadece böyleyim ve ağzımda bir konuşmayayım hesabı şeftali var. Abi galiba oradan kaldı bende. Evet. Çünkü ölüyordum bir gün sahnede. Böyle suyu kaçtı, işte çekirdeğini yutuyordum az daha. Seyirciler var, gözünün içine bakıyor herkes. Asla terk edemezsin hali. Ondan sonra galiba oradan kaldı bende. Gülseren Hanım. Şimdi zamanıdır Gülseren Hanım'a Hanım'ı bağlayabilir miyim? Fake sosyal medya hesabın var mı? Hangisini soruyorsun? Sana yazdığımı mı? Var. Ya var hiç yalan falan söyleyemem o konuda var. Bu Instagram'da keşfet bölümü var ya. Evet. Orada yemek videosu da izliyorum. İşte TikTok bilmem neleri de izliyorum falan filan. Araba şunlar bunlar. Abi şimdi onun da iyi kötü bir şey var tabii. Bir küsür milyonluk şeyimiz var. Kendi hesabımız var. Orada düğün terörü de seyretmeyeyim yani. Aynen. Kedi yalayan adam videosunun altında orada Engin Öztürk de yazmasın. Laklamış. Tabii o da olabilir, doğru. Hacım ya da gülüm gibi Eskişehirli hitaplarını kullanır mıydın? Hacım sevmedim. Ben oldum olası sevmedim. Çok yaygındır Eskişehir'de. Bu arada hacım bayağı yayıldı Türkiye'ye zaten bir dönem. Türkiye'de de mi yayıldı? Hacım, hacıt falan. Evet, onlar bir geldi. Ama direkt Eskişehir'de patenti hacımdır yani. Evet. Hacım ne yapıyorsun falan filan gibi. Oldum olası sevmedim ben onu, bilmiyorum ama gülüm hala derim. Gülüm değil mi? Gülüm çok da severim ha. Ben de severim. Biz Karadenizliyiz işte. Bizim orada da Güli derler. Ben Güli. arada kaçırırım. Bu gülümün gülesi değil mi? Aynısı. Ya işte Lazcası güleç kimi. Benim gülüm anlamına geliyor yani. Yine gülüm. Çok sevdiğim birine söylenecek bir şey bende. Öyle oldu mesela. Evet öyle zaten. Böyle çok samimi bir de uzardı o gülüm falan diye. O çok tatlı. Peki hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Kendi horlama sesime uyanmadım ama şunu yaptım bir kere. Ya kendimizi göremediğimiz tek anımız uyuyorken olduğumuz an ya. Hani gözlemdir, şudur, budur bilmem ne. Öyle bir şey spesifik tarafı da yok. Oyunculuğum için bunu yaptım falan filan gibi bir yer de yok da. Çok merak ettim bir gün. Uyurken abi kamera koydum yan tarafa, yastığın oraya. Evet, gündüz uykusuydu bu pandemide. Evet. Ondan sonra orada karşılaştığım manzara
falan gibi anlar oluyor. Evet. Aa, uyanmadın ama. Uyanmadım yok. Uyandıktan sonra izlerken gördüm işte Ay onu. çok acayip ya. Şimdi manyak Abi gibi ben de bir şey kendime diyeceğim. yapacağım. Bir kere yapın ya. Kesin yapacağım. İnsan gerçekten Yani şeyler hiç falan başına görmediğin bir geliyor. an ya. Bu hani böyle horlarken falan kaydediyor ya bazen yanındaki biri. Ha böyle bak falan diye. Öyle bir şey değil. Full uykuyu kaydettin sen yani. Full uykuyu kaydettim. Ben horlamayı merak ederek yapmadım bunu bu arada. Yani nasıl görünür ya insan onu merak ettim. Ben berbat görünüyorum onu hatırlıyorum çünkü bana Ama o gösterilen güzelliği de gibi. orada biliyor musun? Gerçekten berbat görünüyorsun çünkü. Evet. Şöyle yastık burana gelmiş. Ay onlar tatlı. Uyanıyorsun Benim çenem ama- böyle buramda falan. Tabii oluyor. tabii. Öyle bir şey oluyor. At çenem yokmuş da et varmış. Çok fena ya. Çok şey. İnsan kaydetmeye utanır yani. Öyle. Bugüne kadar yediğin en iğrenç şey ne? Ya keşke böyle şöyle bir cevabım olsaydı hiç yok. Batıl inancın var mı? Takıntılı olduğum bazı durumlar var işte. Bunu yapmadan edemem abi, edemiyorum yani. Ya. Bu batıla mı giriyor, Ya diyorum takıntıya da mı ben- giriyor? Yani Bir süre motor kullandım ben, uzun sayılabilecek bir süre. Aha. Ondan sonra böyle gidiyorum. Motor da çok kendinle baş başa kaldığım bir andır, bilmeyenler için. Ondan sonra aklıma böyle şeyler geliyor gözümün önünden. İşte şuradan araba çıksa, şöyle şeyler olsa. Yemin ederim sana motoru durdurup ondan sonra hani kask yarımsa şuradan çekmeceli değilse çıkartıp yapıp öyle devam ediyorum. Takıntı o. Evet. O takıntı. O beni koruyormuş gibi geliyor. Ama yani benim de var öyle şeyler. Dil ısırma falan. Böyle, dur iptal falanlar. Var. Öğrendikçe ekliyorum ben ya. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Hiç sevgilinden ayrılırken sorun sende değil bende dedin mi? Ama gerçekten bendeydi. Ha tabii az önce söyledim. Tabii. Ben terazi vurucu olduğum için benim bir anımı tutmuyor. Tutmadığı Sen de için. değil ben de. Ya ama işte onu O da klişeye düşmüş bir şey ama gerçekten problemin sende olduğunu düşünüyorsan da okey değil mi? Bence zaten okey. Sette gülme krizine girdin mi? Çok. Dalağın düşük müdür? Dalağım düşüktür bir. İkincisi bir de sette çok iyi biliyorsun. Baskı olan yerde o gülme durumu daha fazla patlıyor ya. Yani mesela tiyatroda daha çok oluyordur. Evet. Yani rahat bir sette biz böyleyiz setinde mesela. Gülme krizleri falan filan olmadı. Aşırı iyi anlaştığımız halde, çok güldüğümüz halde normalde. Çünkü gülmeyeceksin gibi bir şey yok orada. Durum yok. Evet. Ama Muhteşem Yüzyıl setinde abi bir gülüyorduk biz. Booo falan diye o gün iptal tabii. Çünkü bir ortamdı, kasvetli bir ortamdı falan. Arkadaşlar falan diye sesler geliyor arkadan. Gün gidiyor falan. Orada çok Benim gülüyordum. sahnede gülmeyi tutmak kadar eğlendiğim çok az şey var hayatta. Çok güzel bir Abi duygu. böyle titreyerek bir de yani sette de öyle tabii yani sette hele ki Muhteşem Yüzyıl kadar böyle bir yüksek prodüksiyon daha basınç hissettiğin yani halletmemiz lazım. O da öyle ama yani az önce söylediğin o canlı seyirci varken Onu düşünemiyorum. ya dünya en keyifli şey diye içine. Ama sen bundan keyif alıyorsun. Tabii. Peki lisede kavga ettin mi diye soracağım ama zaten belli ki edilmiş ki Edildi. o bir önceki hikaye uydurulabilmiş. Evet edildi. Yaşından dolayı bara alınmadığın oldu mu? Yok. Yanlış anlaşıldığını açıkladıkça daha da battığın oldu mu? Bugün mü? Yani buraya gelmeden önce mi? 5 dakika önce mi? Hep. soru üstüne. Ya öyle dedim ya onu sen... Yani hayır öyle dediğimi de öyle de... falan diye bitmeyen bir düzen o ya. Asla samimi olmadığın ama samimi davranmak zorunda kaldığın birine canım kuzum falana girer misin? Yok kuzum ya. Hayır lan. Peki sırf hayır diyemediğin için yaptığın en saçma şey ne? Yapma ne olur. Bak tuhaf bir şey geldi benim de aklıma. Ankara'da öğrenciyim o zaman. Ondan sonra ama ufak şeyler de başladı işte. Fatma Gül'ün Suçu Ne zamanları işte başlayacak. İstanbul'a gideceğim artık bilmem ne gibi dönemlerde. Bir abim dedi ki öğleden sonra saat 4 falan. İstanbul'a gidiyorum bilmem ne yapacağım dedi. Çok sevdiğim bir abimdi. Hayır diyemediğim için İstanbul'a geldiğimi ben İstanbul girişinde anladım. Ben ne yapıyorum burada dedim. Ve gelmiştik artık. Geldik yani yapacak hiçbir şey yoktu. İyi bari. Peki sonrasında... Okulum falan var devam ediyor yani. Hani ertesi gün okula gitmem. Derse Saçma gidemeyeceğiz. sapan bir şey ya. Ne güzel. Akşam geri döndüm. Peki hayran olduğun ama tanışınca fıs çıkan ünlü var mı?
desem inanır mısın bilmiyorum ama öyle çok hayranlık besleyen bir çocuk da değildim ya. Öyle hayran bir şey olmadım. Yani Uğur Yücel'i mesela hayrandım. Gerçekten hayrandım ve hayran olarak kaldım. Tanışınca da bir şey Birkaç değişmedi. kişi böyle hayranlık. Şener Şen'e hayrandım ama hiç tanışmadım bu arada. Hiç Ya tanışırsan da bir şey değişmeyecek. büyük değişmeyecektir eminim. Böyle hayran bir çocuk değildim ya. Belki de şeyin de etkisi. Biz büyürken şimdi yaş muhabbeti bunu yapacağımı hiç düşünmemiştim ama ya sosyal medya yoktu, magazin programları bu denli yoktu vesaire vesaire. Bir iş bazlı hayran oluyordun birine hayransan da. Bu kadar ünlü de yoktu Uğur abi. Yücel, Eşkıya. Evet. İşte Şener Şen, Eşkıya ve Türk filmleri Evet. falan filan gibi bir durumdu. Böyle kimseye hayran olmadım yani. Tanıştıkça daha çok hayran olduğum insan çıktı benim Ne güzel. oyunculukta. Tabii beklenti olmayınca Tabii. karşılaştığında gerçek bir şeyle Çalışma stiline hayran olduklarım çıktı. İşte insanlığına hayran olduklarım, oyunculuğuna hayran olduklarım çıktı. Hümeyra'ya hayran değildim ben. Tanışana kadar. Yok, tanışana kadar demeyelim. Şu kadar hayrandım. Hı. Şu kadar hayranım şu anda. Gerçekten. Görünce tabii. Görünce, çalışınca, Evet. dokununca öyle hayranım şu anda. Hanımlar beyler bence dürüsttü ya sizce? Peki az önce sen de söyledin. Eskişehir'de 17 yaşına kadar Eskişehir'deydin. Yani Eskişehir çok eğlenceli bir yer olarak görüyoruz biz dışarıdan. Ben Evet. sadece arkadaş ziyaretine gidebildim. Çok uzun süre takılamadım ama öğrenci şehri, sürekli hareket var. Çok genç bir şehir. Özellikle Yılmaz Büyükerşen'den sonra çok gözde bir şehir haline gelmiş olması da önemli bu noktada galiba. Senin için de öyle mi? Benim Yani- için tam olarak öyle değil. O hikaye. Şöyle öyle değil. Hayal etsem ve tekrar bu gerçekleşecek olsa şunu hayal ederdim ben. Eskişehirli olup Eskişehir'i yaşamayı değil de atıyorum Ankaralı, İstanbullu, İzmirli neyse Sinoplu olup Eskişehir'de üniversite öğrencisi olmayı çok isterdim. Eskişehir o zaman Eskişehir. Anladım. Yani o zaman çok eğlenceli. O zaman işte sabaha kadar bitmeyen bir insan kalabalığı sokaklarda vesaire. Ama bunu bir kenara koyalım. Gerçekten milliyetçiliğini yapabileceğim kadar da çok seviyorum Eskişehir'i. Evet, sen bir de zaten Eskişehir sporlusun diye bir bilgimiz var. Eskişehir sporluyum. Hatta yönetimde bir görevin var mı senin taraftardan Bir dönem sorumlu? vardı. Vardı. Bir dönem Artık vardı. yapmıyorsun. Yok, Eskişehir Spor'da yönetim şey gibi, otobüs durağı gibi. Hani o gelir, binenler biner gider, onlar yenisi gelir falan filan. Bir dönem yaptım, pişmanım da. Yaptığına açıkçası. mı? Evet. Ha. Çünkü ben şeyde başladım. 5-6 yaşında, hatta belki 4 yaşında babamın omzunda başladım o hikayeye. Tribün hikayesine. Oh, ne güzel Ondan ya. sonra ve hep oradan baktım, o açıdan baktım. Yani tribünden baktım sahaya. O şeref tribünü denilen yerden bakmak o kadar da zevkli değilmiş ya. Ha. Bir kere orayı görünce de bir şehit tadım kaçıyor. Yani kulüp mevzuuna, her kulüpte olan mevzuya karşı tadım kaçıyor. Ha, hoşlanmadın orada. Hoşlanmadım. İşte futbolcu almak, vermek falan filan gibi durumlar hoşuma gitmedi. Ben şeyi seviyorum. Başladı düdükle beraber, bitti düdükle beraber. O Tamam. hali biliyorum. O tırnak içiliğini seviyorum. Yani. Var mı peki bir serserilik hikayen? Var. Tabii ki var. Şöyle bir şey oldu. Bursa Eskişehir düşman takım. O zaman öyle. Evet. Ondan sonra maça gittik. Maçtan çıktık. Ablam aradı. Ne yapıyorsun falan filan diye. Abla dedim Bursa'nın otobüsü geçecek. Onu taşıyacağız. Geliyorum eve falan. Ablam dedi ki ne diyorsun oğlum sen? Abla dedim işte hemen geleceğim. Yarım saat evde olurum falan. Bir de dakika. Yemeğe gidiyor. Abi ne çirkinlikmiş, ne aptallıkmış. Yapmadık. Yemin ederim yapmadık. Burada böyle kameraya karşı falan diye söylemiyorum. Vallahi billahi yapılmadı. Ama yani kıyısındaymışım. Telefonla uyandım ben duruma. Ve ekmek alıp geleceğim der gibi. Abla bir taşlayıp geliyoruz hemen falan diye. Taraftarlığın baki ama değil mi? Yani hala Eskişehir'i takip ediyorsun. Çok seviyorum, aşığım. Süper. Ama bu şey değil. Yani başka işte Eskişehir sporluyum bir de Fenerbahçeliyim gibi bir şey değil mi bu? Soran'a maalesef çok kızıyorum. Aha. Ama hani Soran'ın o refleksini de anlıyorum. Çünkü öyle bir kültür var.
Evet, 4 ya tane gene- takım var. Bunlardan biri ve bunlardan hangisi falan gibi bir durum Bu ama var. İstanbullu sorusu. Yani ben mesela Ankara'da benim Ha, Gençler Ankara Birliği Gücü ve manyağı, Gençler Ankara Birliği. Gücü manyağı. Tonla arkadaşım var hala. Tabii. Yani bu mesela hani tabii şunu da beğeniyorum ama biz memleketten falan gibi bir şey olmadığını tahmin ettiğim için soruyorum. Ya, asla. Yani babam bir ara herhalde ben üzülürüm diye. Çünkü kendi çok üzülmüş zamanında Eskişehirspor'un durumundan dolayı. Üzülürüm diye beni Galatasaraylı yapmaya da çalıştı. Olmadı. Yalan değil. UEFA kupası alındı, sevinildi falan filan ama ben o sevincin içinde böyle bir hep şey hissettim. Bayrak Ya burası sallarken. bizim yer değil ya. diye. Bu bayrak ne ya? Hani hiç onunla empatim olmadı. Kuramadım yani. Zor. Peki sen bak sayıyorum. Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul lokasyonlarında yerleşmişsin. Büyük şehirlerde yaşamaya yemin mi ettin? Yani mesela Antalya beklesin mi seni? Ne bileyim Bursa'ya buradan bir şey söylemek ister Yok, misin? bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu kadarından sonra hep beraber şeyi hayal edelim. Yani bir iş, bir geçici dönemlik bir şeyle tiyatro olur, sinema olur falan filan. Hani New York olsun o, Londra olsun. Keşke ya. Ama işle olsun o. Var mı hayalin? Var. Var. Şeyle beraber var. Yalan değil. Yani dijital platformlarla beraber var. Neden olmasın canım? Çünkü zaten? yalan değil abi. 190 ülkede yayınlanır hale geliyor senin oynadığın, benim oynadığım Müthiş. şeyler. Neden olmasın bir gün bir yapımcının çıkıp da ben ortak bir şey yapmayı düşünüyorum deyip Zank diye sonra gidilebilir. İbrahim'le çalışmak istiyorum gibi seni bulmasıyla falan o kadar da olabilecek Evet bir şey çok bence. da uzak değil gerçekten. Neden olmasın yani? Bu şeyin Netflix'in yeni dönem projelerinin tanıtıldığı bir toplantıda bir video seyrettirdiler. Hakan Muhafız'ın 190 ülkede yayınlanması ve nasıl bir macera olduğunu böyle bir anlatan bir video. Ya böyle bir ton dilde dublajıyla devam ediyor o Hakan Muhafız sahneleri. Şimdi istediğinizi sorabilirsiniz. هلا اسالوني شو ما بدكم. Vous voulez un truc? Demandez-moi. So what would you like to know? Ya sana yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu ya. Yani bütün o ya işte biz ilk işimiz de şöyle mi olsaydı böyle mi olsaydı Bırak falan. ya, bırak yani. Yani o kadar etkileyici ki ya. Yani çok acayip ya. Biz çünkü öyle büyüdük ya. Yani CNBC'lerle büyüdük biz altyazı okuyarak başka dilde bir şey hani altyazıdan takip edip ya da dili öğrenip öyle anlamaya çalışarak kendi dilinde yakalayamıyorsak dublajlı dinlemeye çalışarak etkilendik falan filan derken şu an yani 2020-2021'de senin oynadığın iş İspanyolca'ya çevrilmiş. Portekizce'ye çevrilmiş, İngilizce'ye çevrilmiş. Yani hani Çok acayip, çok değil mi? etkileyici ya. Ve orada bizim arkadaşlarımız var yani çok heyecanlı. Bu tabii ki şey de var. Ben de yarın öbür gün böyle bir işin içinde olabilirim var. Ulan helal olsun biz gerçekten bir işi bayağı iyi yapmaya başladık var falan. Bir ton şey var ve beni çok heyecanlandırmış. Beni en çok neresi heyecanlandırıyor biliyor musun? Artık dünya diye bir yer yok abi. Yani şöyle eski düzen dünya diye bir yer yok. Artık hani o bilmem ne sınırlarıyla anlaşmasıyla falan hadi yani ben bugün Amerika'da ne olduğunu bir saniyede görüyorum. Hangi sınır? Evet. Dolayısıyla o sınırsızlık da beni çok memnun ediyor. Doğru. Yani muhtemel zaten çok yakın dönemde o bildiğimiz sınırların da ortadan kalkması gerekecek gibi görüyorum ben. Keşke kalksa. Kimin toprağını kimden saklıyorsun da kimi nereye almıyorsun da ne oluyor? Zaten dolanıyoruz ya. Bana şu çevrede doğdum diye burada yaşamak zorundasın demek falan filan. Değil mi? Yani Sen kim bunu olarak sabaha karar kadar verdin? konuşuruz Tabii. da. Bambaşka bir Bambaşka. programın konusu. Onu da Gülseren Hanım. Gülseren Hanım'ı arayıp bir sıkıntımızı artık konuşalım. Peki bir dönem barmenlik yapmışsın. Bu okurken Erdal abinin Erdal Beşikçioğlu'nun mekanında. Bu Mojo'yu oynadığınız yer orası mı zaten? Orada başladık. Orada başladınız. Buraya mı geldiniz orada mı devam mı ettiniz? Gerçi Mojo'yla mı? Hı. Yo, Mojo orada kaldı. Orada kaldı. Orada Burada başladık bir kere deyince turneye mi geldiniz? Ne yaptınız diye sordum. barda başladık. Ondan sonra Ankara'da yine bu sefer sahne olan bir yere taşındı. Okay, anladım. Birkaç sene sonra. Kuruluşu itibariyle bir barda başladı ve barda geçen bir oyundu. Sen o zaman okuyorsun aynı zamanda. Okuyorum Değil mi? tabii okuyorum. Ya yine Eskişehir'e gideceğiz bak. Eskişehir'deyim, şeye dönüyoruz, Ankara'ya dönüyorum okula, konservatuara. Tren istasyonunun önünde Eskişehir SS mi ne öyle bir dizi vardı. Erdal Beşikçioğlu evet. oynuyordu orada.
Ben de böyle utangaç bir tip falan. Babam da daha yırtık olmamı isteyen adam. Erdal Beşikçioğlu'nu gördü ve bizim için Erdal Beşikçioğlu okulda şeydi. Büyük efsaneydi. Yani onun barı varmış ya. Öyle oyunlar oynuyormuş falan. Öyle bir adamdı. Ya işte bahsettiğin adam dedi. Bir git merhaba de. Baba ya falan filan. Ondan sonra neyse gittim merhaba dedim. Ondan sonra 2-3 gün sonra telefonum çaldı abi. Asistanı aradı Erdal abinin. Bahadır. Dedi ki böyle bir oyun oynuyoruz. Böyle bir rol var. Düşünür müsün? 15 dakika sonra falan oradaydım. Düşünmeden gibi. Manyak mısın ne diyorsun? Sonra orada mevzu başladı işte. Moja'da oynamaya başladım mevzu oldu. Ondan sonra hep bir kafamda ne olursa olsun yapacaktım okurken çalışma mevzunu. Çalışacaktım zaten. Bunu Erdal abiyle paylaştığımda gel burada başla dedi. Ondan sonra orada başladım. Ondan sonra... Barmenlik kısmından mı bahsediyorsun? Barda başladım ama o biraz yanlış bilgi. Barmen olarak başlamadım ben. Barmenlik de yaptım bile diyemem. Barmene saygısızlık olur onu demem. Çünkü mojito yap desen zorlanırım. Kasada duruyordum ben. Kasa barın içindeydi. Hani personel yetişmediği zaman falan filan bir şeylere yardım ediyordum. Vodka bilmem ne falan filan ama barmen sayılmaz. Barda çalıştım. Okurken. Peki özlediğin zamanlar mı? Şunu özlüyorum, o zamanki şevki ve enerjimi özlüyorum. Çünkü sabah 8'de derse gidiyordum. Öğleden sonra çıkıyordum. Bara gidiyordum. Bar 12'de açılan bir yer değil maalesef. Hani bara giden insanın zannettiği gibi. 6'da başlıyor orası. Temizlik şuyu buyu. Abi gece 4 bitiyordu program. Dönüyordum eve. Ondan sonra 8'de tekrar okula gidiyordum. Hafta sonları da animasyona gidiyordum. Oradan bara geçiyordum. Palyaçoluktan. Tabii. O zamanki şeyi özlüyorum. Enerjimi özlüyorum. Öyle bir enerji yok şu anda. Yapamam. Yani o biraz bence ihtiyaçla ilgili Engin. Yani çıksa gelir mi diyorsun? Tabii canım. Sen yani hani Allah muhtaç etmesin ama o gelirse öyle bir ihtiyaç zank diye çıkar. Neler yaptığını şimdi burada doğru. Anladım dediğin şeyi. Afrika'ya göndereceğiz seni. Kimle gitmek istersin? İlk sana soracağımız isim Berrak Tüzünataç'la mı gitmek istersin, Boran Kuzum'la mı? Berrak'ın orada kendini öldürmesi şüphesiyle Boran'la giderim. Niye ya? Sarsak mıdır o kadar? Yani sarsak da demeyeyim de bu ne abi diye öyle... Ya Panter'e onu yapmak istemem işte. Aslan'a onu yapmak istemem. Peki. Boran Kuzum'la devam ediyoruz. Boran Kuzum'la mı Afrika'ya gitmek istersin yoksa Aybüke Pusat'la mı? Aybüke dolaşmayı, gezmeyi çok seviyor. Hepimiz severiz tamam. Şeytanın aklına gelmez bir şey değil bu da. Aybüke gerçekten gerçekleştirebilenlerden. Aybüke ile gidip onun rehberliğini kullanmak istedim. Okey. O kesin zaman gitmiştir oraya. Nereye gidersek gitmiştir oraya. Hadi ya o kadar mı ya? Peki. Aybüke Pusat'la mı gitmek istersin yoksa Charlize Theron'la mı? Aybüke. Yalnız bu kadın Afrikalı. Yani okey. Hani bir bilen lazımdıysa diye diyorum. Ya ne yapacağız hani benim çiğ börek örneğimdeki gibi bizi salona mı götürecek Afrika'da? Gezeceğiz bilenle. Charlize Theron beni ne yapacak? Mi götürecek orada? Yani beni ne istiyorsa yapabilirdi. Yok hiç. Peki Aybüke Pusat'la mı yoksa Özge Özpirinççi'yle mi? Özge'yle tabii ki bu gezi konusunda. Afrika ve Özge. Özge'nin de o kadar da yani evet resmen bir tablodan çıkarmışsınız da koymuşsunuz. Ne zaman Nuri Bilge filminde oynadı? Ya, değil mi? Tam öyle. Özge Özpirinççi mi, Erdal Beşikçioğlu mu? Özge. Şöyle bir durum var. Özge ile gerçekten her gün bunun hayalini kuruyor olabiliriz ya. Bir tane fil videosu. İşte onu atıp ya bilmem ne bir tane zürafa videosu. Hadi falan. Ya bundan sonra galiba Özge kalır o ya. Bilmiyorum bakacağız. Hadi bakalım. Her anda satabilirim yani. Az önce gördüm Boran'ın açıklamasından sonra Aybüke'ye yazıkladın ama. Özge Özpirinççi mi, Anne Hathaway mi? Özgeciğim öpüyorum seni. Anlaşıldı. Özgeciğim öpüyorum seni. Anne Hathaway ile gerçekten nazar değdirerek devam ediyoruz. Anne Hathaway mi yoksa Emma Watson mı? Anne Hathaway. Evet. Anne Hathaway mi, Adrien Brody mi? Anne ya. Ben tabii. Neden diye sormuyorum, devam edin. Ya bu biliyorsunuz galiba bunu. Bu soru boşuna yapılmaz. Anne Hathaway.
Anladım. Anne Hathaway mi yoksa Şebnem Bozoklu mu? Şebnem'in her yere gideriz ama en. Anne Hathaway, evet. Anne Hathaway mi Megan Fox mu? En. O cevap bir daha öyle. Hiç şeysiz ya. Evet, evet. Anne Hathaway. Anne Hathaway mi Aras Bulut İynemli mi? Tabii ki en. Ne yapacağım Ona Aras? hani Aras'a sorsak o da der ki ne diyorsun? Tokat atar. Tabii. İyi misin abi? Tabii. Anne Hathaway mi Meriç Aral mı? En ya. Evet tabii, Anne tabii ki. Hathaway. Anne Hathaway mi Hazar Ergüçlü mü? En. Anne Hathaway mi yoksa Margot Robbie mi? Uf geldi oradan. Duydun mu onu? Gibi bir şey geldi oradan. Cemal Anne Hathaway. Anne Hathaway mi? Abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Margot'un bu fotoğrafını biz provada şey yaparken bir tane ekipten arkadaşımız, bugün konuk bu hanımefendi mi? Burada mı demiş. arkadaşımız? Evet. Yani Çok yakın arkadaşı olmak istiyorum ben onun. ben de Margot Robbie'yi ilk kez görmeyi çok isterdim. Ben de çok isterdim. Her gün ilk 50'li köpücük gibi. Tabii. Öyle bir şey yaşanabilirdi. Peki Anne Hathaway mi Caner Özyurtlu mu? Anne Hathaway ile devam edelim. Caner'le de çok eğleniriz ama yok. Evet. Yani Ama bir seçeneği evet. var. Anne Hathaway mi Claire Danes mi? Anne Hathaway. Anne Hathaway. Anne Hathaway ile Aksa'ya yapıyoruz. O biliyorsunuz değil mi dediği şey neydi? Biliniyor demek ki bu seçeneklere girmiş hesabı söylüyorum. Yani crush deniyor galiba o yeni literatürde. Celebrity crush mı? Çok crush'ım ya. Çok crush'ım abi. En crush'ım bu mu? Crush'ım. Gerçekten mi ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu Anne Hathaway'in yok mu ya? Netflix'te bir işi falan vardı. Var ya. Bunu bir... İnci Hanım burada mı? Bunu ayarlayamıyor muyuz ya? Bir böyle sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey bu. Ama şimdi biraz önce hayranlık mevzunu konuştuk ya. Ya fıs çıkarsa? Ya çıkarsa da Çıkarsa çıksın da be. çıksın Ya. be. Öyle saçma şey mi olur? Anne Hathaway fıs çıkacakmış. Çıkıyorsa bir görüşelim de öyle çıksın. Hemen çıkmaz inşallah. İnşallah. Engin mi? Oo. Ben bu arada buna okeyim. bu beni bozdu. Hayır, ben onu iyi bir özellik olarak söylüyorsun canım. Samimi. Evet, kariyerinin başlangıcında hızla kamera karşısına geçmişsin sevgili Engin. Yani az önce zaten bu sahne şeyinden falan konuştuk ama bir işte Mojo'dan haberim var. Başka benim bildiğim sahne deneyimiyle ilgili bir şeyim yok. Yok, benim de bildiğim yok. Peki sonrası için hayalin var mı? Hep oldu hayalim. Bir ara biz sen Fatma Gül'de oynarken Dota ziyarete gelmişliğim falan vardı bir ara. Evet, orada ama şey siz yapacaktım. zaten... Yani o durumun içini çok seviyorum bir yandan. Hı-hı. O tiyatronun meselesini çok seviyorum. Ondan sonra yardımcı yönetmenlik, bilmem ne, asistanlık hiç umurumda olmadan bugün dahi yaparım, hala yaparım. Durumun içinde olmak için. O zaman da onun için gelmiştim Dota. Ama bilmiyorum, uzun vadede öyle bir, kısa vadede öyle bir planım yok şu anda. Ya inşallah bu şu ara zaten. Ama bundan hemen sonra gibi de yok bir planım. Planım yok. Anladım. Ne olacağı belli olmaz. Tabii canım. Fatma Gül'ün Suçu Neyle yaptığınız çıkışa hepimiz şahit olduk. Böyle bir ilk rolünde ayı gibi de kötü bir adam oynayarak başladın. Bunun artısı eksisi bir şey, böyle bir hissettiğin bir durum oldu mu bununla ilgili? Çünkü kötü adam ne olursa olsun en yakın, aman işte ana kastın en yakın arkadaşındansa kötü adamı oynamak her zaman daha mantıklıdır yani. Kesinlikle. Bir kere çok daha cıvcıvlı, çok daha oynayacak şeyler var içerisinde. Tabii. Ama şu geyiği de yapmayacağım. Rolün küçüğü büyüğü yoktur da işte iyisi kötüsü yoktur. Rica ederim. Okey. Yani, evet. Kesinlikle öyle. Fakat Türkiye'de televizyon aşaması içerisinde kötü adamı oynamak şu anlamda zorladı gerçekten. O algıyı kırmak noktasında. Çünkü senden devamlı onu bekledi bir yere kadar piyasa. Benden daha doğrusu. Hep onu oyna, hep onu tabii oyna. Bir yapımcıların genel hayal gücü bir problemi varmış gibi görünüyor memleketimizde. Hayal gücünden mi? Yoksa ben sistem... Yani bu anlamda bu kadar sistem karşıtı bir adam değilim. Şöyle değilim. Yani yapımcı olsam ben de kafamda bu adam işte nefreti almıştı zaten üzerine. Hı-hı. Ondan sonra hazır bir nefreti ben buradaki nefretin içine koyayım der miyim onu bilmiyorum.
Yani belki Orada- dersin ama orada zaten bu piyasanın büyümesinin falan filanının ilk adımlarından biri gerçekten tanımak ya oyuncunun yapabilirliklerini bilmek. Sen kötü adamı da oyna, sen sonra iyi adamı da oyna. Tabii Sen ki, her hepsini kolaycılık canım oynay. o. Tabii canım ondan Çok sonra. kolaycılık yani Evet. onu seçmek. Yoksa yani buna da tabii yargılayabileceğim bir yerde değil yani nasıl hangi koşullarda insanlar neler yaratmaya çalışıyor biliyoruz bir yandan. Aynen. Sonra işte şeye kadar Muhteşem Yüzyıl'da da kötü denilebilecek karakteri oynadım. Ondan sonra bir durmam gerekti. Şeyi anlamında durmam gerekti. Kötü adam durumuna bir dur demem gerekti. Ondan sonra sırf iyi diye bir şeyler seçmeye başladığım bir dönem oldu. Bu da hataydı. Ondan sonra daha yeni kafamda oturdu o mesele. Dijitalle beraber daha da gelişiyor şimdi. Kötü oynamışım, iyi oynamışım falan hiçbir algım yok mesela şu anda. Neyse karakter onu oynamak Yani istiyorum. özellikle şimdi zaten işte bu Biz Böyleyiz de bir sormak istiyorum nasıl bir süreçti diye ama madem sen söyledin. Ben iki işini de Netflix'teki işte 50 metrekareyi de konuk alacağız diye seyrettim tamamını tabii ki. Onu bilmiyordum. Hakan Muhafız'ı da başından sonuna seyrettim. O yüzden şu tarif ettiğin şeyi zaten öyle bir yerden yapıyorsun ki yani iyi bir şey yazarlarsa iyiye yatabiliyor. Kötü bir şey yazarlarsa kötü. Asla şaşırtmıyorsun yani. Umurunda değil çünkü artık iyilik kötülük bence orada. ama bu o kadar kolay bir şey değil yaptığın şey. Öyle yani mi ben diyorsun? öyle düşünüyorum ve çok yani yumuşacık bir şey yapmışsın ve aslında yumuşacık olmayan bir karakteri oynuyorsun. İlk defa ben diziyi izleyen biriyle karşılaşıyorum bu arada. Daha uzun anlatırım ben sana. Lütfen çok isterim yani. Daha uzun anlatırım. O yüzden bu yapmaya çalıştığın her neyse çok acayip bir çizgi oturtmuşsun. Ve bunu ben Hakan Muhafız'daki performansın için de söyleyebilirim. Yani o acayip bir çekiciliğim var doktor şeyde. Aşırı zevk almaya başladım bir yerden sonra ben oyunculuktan. Kariyerde bilmem neydi, iyi adam oynamak, kötü oynamak falan filan. O kafanda bu seslerden bir kurtuldum bir şeyler oldu. Sonra oyundan zevk almaya başladıktan sonra ben çok seviyorum mesela. Abi işte zaten. Endişe duymadan yapıyorum. O zaman meslek bu işi. olmaktan çıkıyor Aynen ya o öyle. iş yani. Süper, çok sevindim senin adına. Biz Böyleyiz'den bahsedelim biraz. Ya müthiş bir ekiple çalıştın zaten. Eminim çok eğlendiğinizden de. Zaten az önce de söyledin. Üretmeye devam edebilir aynı ekip yani. Aynen öyle. Bir, var mı böyle bir hayaliniz? İki, bu sizin kendi içinizdeki o dinamikler sence yansıdı mı? İkincisi gibi bir hayalimiz var mı? En başlarda daha fazla vardı ama ondan sonra pandemi süreci vesaire çok da konuşulmaz bir hale geldi. Bildiğim kadarıyla yapımcının böyle bir isteği var. İkinciyi yapmak gibi. Şükrü Avşar'ın. Şükrü Avşar'ın. Ondan sonra Şükrü Bey de gerçekten çok yanımızda oldu o süreçte. Evet ben de Ondan yakın sonra takip ettim. İkincisini yapmaktan öte benim öz hayalim aynı ekiple, senin de içine katılacağın. Tabii canım, Belki o ara işte A kişisinin işi vardı, gelemedi, bilmem ne oldu. Ama biz dediğimiz durumu sen anladığını biliyorum. Evet. Oradaki Biz Böyleyiz'in bizi değil o. Evet. Bizden birilerinin gelip 8 bölüm dijitalle bir şey yapalım. Aynı ekip gidelim bilmem nerede bir şey yapalım. Başka bir film çekelim gibi bir hayalim var benim ikincisinden. Tabii aslında o yani benim de hayal ettiğim bir şey bu. Yani modern zaman kabaresi gibi bir şey aslında. Aynı ekip bozulmadan yeni bir şeyler üretsin sürekli. Evet, çok da tartışması olur ya işte şu adamın hep aynı ekiple film çekiyor falan. Evet ama bir dönelim mi bakalım? Hani tamam aynı ekiple ama hadi pozisyonları bir değiştirelim. Hadi bir bu o taraftan bir bak bakalım. Falan. Yani bir keşke. de seni niye rahatsız ediyor ki aynı adamın olması? Tabii canım o zaten bitmeyen mevzu. Sen filmi eleştir okey. Martin Filmin aynı Scorsese insan. hep Leonardo DiCaprio ile çalışıyor abi. Berbat bir şey falan. Birincisi Duydun mu bunu böyle kimse bir şey demiyor. ya? İkincisi de neden? Neden aynı insanlarla çekiyor olması? Yani film seni rahatsız etsin. Filmin kötülüğü, iyiliği rahatsız etsin seni. Okeyim. Eleştirmen ol orada. Ama aynı kişiyle yapıldı diye bilmiyorum. Ben de aynı fikirdeyim açıkçası. Şimdi Hakan Muhafız'dan sonra 50 metrekare ile en son bugün metrolarda bile Engin Bey var ya gördünüz mü sohbetleriyle biz yan yana geldik. Bayağı yine Netflix her yerde başlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Alo, Geliyor. 27'sinde bir dakika falan diye herkese haber veriyor. Tebrik ederim. Ben tamamını seyrettim ilk sezonu. Çok şaşırdım, tekrar söyleyeceğim. Ben çok beğendim. Ben zaten Burak Aksağ'ı da Selçuk Aydemir'i de ayrıca severim. Yani kendi yaptıkları diğer işlerde de takip ettiğim için seni de zaten takip ediyorum.
seviyorum ve beğeniyorum. Fakat bu yani çok acayip bir şey yapmışsınız. Aslında çok gergin, aksiyon diye tarif edebileceğimiz bir işi mahalle enerjisinin içine oturtmuşsunuz ki mahalle işi de bizim tamamımızın genetiğinde mi vardır artık nedir? Biz mahallede geçen dizi gördük mü? Aa ne olacak acaba diye seyrediyoruz yani. Bütün memleket. Onun içine koyup bir de içine bütün aksiyonları işte bu tedirgin edici bir ton hikayeyi falan sığdırıp acayip bir şey çıkarmışsınız. O yüzden öncelikle tebrik ederim. Çok başka bir yere geldi benim için bu 50 metrekare dizisi. Yani diziler yapıyoruz evet. Başlıyorlar, bitiyorlar. Hazırlık süreçleri bittikten sonra zaten çok konuşulmuyorlar falan filan. Bu böyle bir kafamda çok büyüdü bu iş. Genel olarak şöyle bir şeyler sormak istiyorum ama. Ben yakalamış olabilirim. Burak'ın böyle ufak ufak böyle bir edebiyatçı göndermeleri falan varmış gibi sezdiğim yerler var. Yani işte en başı mesela bunu söyleyebiliyoruz değil mi? Gölge diye bir karakteri oynuyorsun ve tabii. yani bu gölge aslında kimliğine sahip olmayan, ne kim olduğunu bilmeyen ve çok zengin bir iş adamının kirli işlerini yaptırdığı bir bey. O beyin gölgesi aslında. Gölge onun metaforu. Evet. Bana mesela seyredip üstüne bizim arkadaşlarla konuşurken hep şeyi hatırlattı yani. Ve sonra kimliğini bulma yolculuğuymuş gibi bir şeye dönüyor ve adam biliyor ya onu ve söylemiyor. Yerdeniz öyküleri vardır şeyde. Orada mesela bir şeye hükmetmek için onun ismini bilmen yetmez. Gerçek adını biliyor olman gerekir falan. Bayağı öyle. O canlandı benim kafamda. Ulan dedim buralardan falan mı geçti Burak? Yani bunu konuştunuz mu? Ne yaptınız? Çünkü fikir olarak o kadar etkileyici ki. Sonra bütün yol da onu yani bunun üstüne gidiyor ya. Ve hani sürekli seni dinç tutan bir şey var orada. Yani senin bahsettiğin öykülerle Burak'ın yolu kesişti mi işte Burak oradan bir şey alıntıladı mı falan filan oraları bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum metaforlarla aslında dolu. Fakat metaforları değil, yapboz metaforlarından da bahsetmiyorum. Yani hani buna bu demiş, bu ne ki falan kafam karıştı gibi bir yere götürmüyor. Yok. Senaryoyu okurken ya da. Yok hiç öyle bir şey değil. Anladım. Çok net yani. Şundan bahsedeceğim. Şu pozisyonda yazdı Burak bunu. Bir spermin yolculuğu gibi aslında. 1. bölümün sonunda şeyi hatırla. Dükkana giriş anını hatırla. O işte spermin aslında yumurtaya girişi. Bundan tut 5. bölümde dilde bir yara çıkma mevzu oluyor. Ondan sonra bu gerçekten 5. haftada bebeğin dili oluşuyormuş gibi bir şey. Evet seyirci bunu bu arada izlediği zaman bu şekilde okumayacak hikayeyi. Spermin yolculuğu ya. Bu sperm. Çok güzel sperm oynanmış. Güzel sperm izlettiniz ya. Bir de şeyi de önemsiyorum. Burak, Selçuk çok komik adamlar. Gerçekten komikler. Evet. Yazarken de komikler, gerçekte de komikler. Ama abi öyle komik adamların öyle bir dram kanalları oluyor ki. Evet. Yani dram bir adamın dram kanalı zaten uyuşuk bir şey çıkıyor oradan. Dram zaten bu adam. Evet. Ama komik adamın dramı çok tatlı. Tabii. Bu işte de var biraz o. Bence de var. Zaten gülen insan genelde acısından kaçmak için yöntem bulmuştur derler ya mizah falan filanla ilgili. Peki şu isimleri sayalım. Çünkü bence önemli. Burak Aksak, Selçuk Aydemir'i saydık. Cengiz abi Cengiz abi demem. Programda. Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Yiğit Kirazcı, Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu, Kürşat Alnıaçık, Tuncay Bayazıt, Murat Kılıç. Evet. Ya bunların bir de yani o kadar da tertemiz oynamış ki herkes. Ya ben yani aralarında işte Cengiz abidir, Aybüke'dir, efendime söyleyeyim Yiğit'tir, Tolga'dır falan bunların zaten daha önceden neler yaptığını biliyoruz. Mesela Özgür'ün babasını oynayan beyefendi. Tuncay abi. Yağ gibi ya adam. Bayılıyorum hikayeye. Ya inanılmaz bir adam yani. Şeye bayılıyorum abi işte hepimizin geleceği inşallah böyle tertemiz bir şekilde olsun. Dijitalle beraber. İnşallah. Ben dijital gerçekten bizi kurtaracak uzaylı gibi bir şey bir yandan. Şöyle bir yerden bahsediyorum. Televizyonda yaptıklarımızı falan kötülemek değil, yemin ederim değil. Ama öyle anlar yaratıyor ki işte o dijitalin açıklığı. İşte Tuncay abiyi de gerçekten karakter gibi izliyorsun. Onu da karakter gibi izliyorsun falan filan. Çok güzel ya. Yani Gazanfer Özcan'a ben bayılırdım. Allah rahmet eylesin.
Yani gerçekten bulduğum her şeyini izlerdim. Yani vefat ettikten sonra da açıp açıp izlemişliğim falan. Allah rahmet. Çünkü zamanlamayla çok iyi oynardı. Onun o Timinginden bahsederler onun. Durum komedisi, zamanlaması falanı filanı. Yani ne yaparsa komik oluyordu adam istediği anda falan. Ya resmen Tuncay Bey'de de benzer bir şey varmış gibi böyle seyrettim, tamam mı? O kadar güldüm ki ben adama. Yani herkesin yaptığı şeyi çok takdir edilecek bir şey olarak görüyorum ama. Bir de şöyle düşün. Konusu açıldı diye söylüyorum. Aslında bizim yaptığımız diziydi, filmdi falan kurgusuyla bilmem ne bir yemek haline getiriliyor ya. En son aşçının işte vermek istediği tadla beraber veriliyor. Senin izlediğinin 20 katı falan komik o adamlar. O anlar içerisinde, o dizi sahneleri içinde 20 katı falan. Ama yani işte neyse. Çok seyredin. acayipler. Yani seyrettiğinizde zaten göreceksiniz neyden bahsettiğimi. 50 metrekareye sen hayatında neler sığdırabilirsin? Abi ona da böyle çok acayip bir şey söyleyeyim ki işte şöyle olsun falan filan bir cevabım yok. 50 metrekarelere bir şeyler sığdırmayı Mart'tan beri kaç ay oldu pandemi? Kaçı? 9 oldu mu? Hepimiz çok şey sığdırdık biz oraya, o 50 metrekarelere. Arkadaşlar 10 ay olmuş 10 ay ya. oldu. Ve yeni bir şey değil bizim için. Hani senin salonun 50 metrekaredir, benimki 30 metrekaredir falan ama aynı pozisyon. Evet. Yok, çok şey sığdırdık oraya. Yeter artık sığdırmayalım, oradan çıkalım biz. Metafor. Metafor. Ya yemeyin beni, orada müzik falan yok. Metafor. Tak bakayım, yok. Marmelat. Mabet mi? Marmelat. Bir daha sor. Marmelat. 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 Evet, marmelat. Kıskançlık. Anladım. Ne? Kıskançlık. Sensin. Ne? Kıskançlık. Gitarcı. Kıskançlık. Saçsız. Kıskançlık. Şimdi. Kız. Kız. Kan. Kıskaç. Kanç. Kıskançlık. Erguvan. Erguvan. Doğru mu gerçekten? K. 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 40. Pır. 41. T. Tık. K. Pır. T. 41 tık. Kıpırtı. Kıpırtı. Hiç yaşlanmıyormuşsun gibi durmanla alakalı bir şeyimiz var mı? 26-27 bandında göründüğünü iddia eden Beni çok eyleme. yakın tanıdıklarımız var. Yok, o ben değilim ya. Vallahi ya. Yok. Peki fiziksel görünüm için böyle uğraştığın bir şey var mı? Uğraştığım dönem oldu. Ondan sonra hatta bir dönem çok taktığım dönem de oldu bunu. Programın başına anlattım ya, 1.60 boy 80 kilo bir çocukluk anladım. yaşadıktan sonra gitmeyen böyle bir halim vardı. Yağlarım falan filan. Takıyordum. Ondan sonra yok ya 30 bende çok şey kırıldı. Çok tatlı kırıldı. 30'dan Ya. sonra çok memnunum Ya her ne şeyden. güzel ya. Peki eleştiri konusunda ne düşünüyorsun? Yani şimdi artık herkes bir şey söyleme alanı olarak görüyor ya her yeri. Yani hani gerçek bir eleştiriden bahsediyorum diyemem şu an bunu söylerken. Yani hakkında söylenen herhangi bir şeye böyle bir ya falan diye hemen canı sıkılıyor mu? Sıkılır. Canım sıkılır. Ama ondan sonra onu ignore etme saniyem çok düşük. Hızlandın değil mi orada? Çok hızlandım onda. Çünkü yazanın işte yaşını düşünüyorum, yazanın ne yaptığını düşünüyorum falan filan bilmem ne. Eleştiriyi yok ya, ben eleştiriyi hiç şey yapmıyorum, takmıyorum diyen adam bir kere net yalan söyler. O zaman güzeli de alma hadi. Ya bu bölüm ne güzel oynamış, işte şurada ne güzel oynamış diyeni de alma o zaman. Senin dış görünüşünle ilgili de çok iyi şeyler dönüyor ya. Bu mesela sana hiç şey hissettirdi mi? Yani ulan rol kaçıracağız ya falan gibi bir şey düşündürttü mü yani? Diyeceğim ama gerçi şimdi... Endişesini yaşamadım. Hı. Endişesini yaşamadım. Ama bir gün şeye ikna ederim bir yapımcıyı, bir yönetmeni. Öyle bir senaryo çıktığı zaman ve ben bunu çok istediğim zaman.
atıyorum evsizi, işte atıyorum şarapçıyı. Onu oynamak için ikna etme çabam 2 katına çıkabilir belki. Eğer seversen işi tabii ki uğraşırım diyor. Biraz önce de konuştuk ya, o ilk göze çarpan halini bir yere sunmayı çok seviyoruz hepimiz. Evet. Çünkü hazır bir malzeme var zaten. İşte şirket sahibi, işte holding sahibinin oğludur falan filan gibi bir durum var ya. Eli yüzü düzgün için. Evet. Onun harici hayallerim var tabii oyunculukta. İnşallah kısa sürede Dezavantaj hepsiyle... diyen büyük yalan söyler. Hayır, ben Çok de öyle büyük düşünmüyorum. avantaj. Çünkü yani ya bu son dönemde bu ülkede de kırılan bir şey zaten de. Yani sadece böyle bir iyi görünüyor, yakışıklı, düzgün fizikli, temiz yüzlü falan olmasına rağmen onun ötesine geçebilen oyuncu var artık. İsteyen ülkede. var bir de. Evet, tabii. Onun diğerini de oynamak isteyen de var. Senin için çok merak eder, çok sorgular, çok böyle ilgilidir kafaya taktığı şeylerle. Kim dedi ya? Ne zaman ne dedi? bileyim, senin Ne çevrenden zaman ya? birileri. Ne zaman? Hiç yok mu ya, meraklı biri değil misindir ya? Çok meraklıyım. Ha, var mı son dönemde takıldığın bir şey? Son dönemde neye takıldım? Astrolojiye biraz takıldım. Aha. Ama astrolojiye de işte teraziye bu hafta ne olacak falan filan gibi bir yerden Yok, tutulmadım. tabii, tahmin Şeyin, ediyorum. gökyüzünün o sonsuzluğu durumuna biraz takıldım. Peki- Ama işte kim söylediyse çok bilen bir yerden söylüyor. Yarın çiçeklerin nasıl büyüdüğüne takacağım. Ertesi gün işte müzik aletine takacağım bir tane. Takıyorum. Peki klarnet çaldığına dair bir iddia var ya da uğraştığına değil. Çalmak derse kafama oradan bir şey atmaları lazım. Çalmak yok. Yani bir şeyin ne o? Selvi Boylum Al Yazmalım'ın ilk 4 notası. O kadar. Peki müzikle böyle bir samimi bir ilgin var mı, yoksa az önce ilgi alanı işte klarnet? O işte sen takmak gibi çok güzel adlandırıyorsun. En azından böyle bir tık karizmatik duruyor falan. Ben maymun iştahlılık diyorum. Evet, takılıyorum bazen buna. En son gitar oldu o. Ama üflemeli sazların hepsine büyük hastayım. Hatta şöyle de bir hayalim var. Zenginlikle ilgili hayaller vardır ya, işte arabam, bilmem ne garajım, işte klasik arabalar falan, öyle bir şey değil. Bir odam olsun istiyorum. Üflemeli ne kadar çalgı varsa dünyada onları orada bulundurmak istiyorum. Öyle bir hayalim var mesela. Evet. Peki denediğin klarnet dışında üflemeli bir şey var mı? Ya, hepsine üfledim. Ama hangileri ses çıkarttı bilmiyorum. Ya konservatuar aynı okuldan mezunuz. Çok iyi biliyorsun ortamı. Barış'ın bilmem ne trombonu var. Ya dur bir yapayım falan. Asla olmuyor. Abi, bitmeyen dudak pozisyonu. Şimdi böyle yap. Şimdi diye yapacaksın. Nefes ver ama geri deşek. Onu da öyle yap. Onu it, bunu yap. Ama dilinle de böyle yap falan. Bekleri aynı bildiğim kadarıyla klarnetle. O yüzden mesela ondan ses çıkartırım. Ama trombon falan filan, trombon diye bir şey yok muhtemelen zaten. Trompet. Trombon. Trompotron. Trombon. Onlardan ses de çıkartamadım. Ama seslerini çok seviyorum, yetmez mi? Yetmez olur mu ya, deli misin? Merhaba. Merhabalar efendim. Nazlı Hanım, sizi tanıyalım biraz. Ben Nazlı. Çok iyi oldu, teşekkürler. Ya bir şey diyeceğim, şimdi seyircili olana kadar biz böyle kendi kendimize dönüyoruz ya. Bari bir yalan uyduralım. Yani mesela sen bilişim sektöründen katılıyorsun evet, falan. çok güzel, tamam. O Çok zaman mu güzel? Nasıl bekle? Bugünü bekliyormuş. Astronotu mu? Bizden mezun. Aa. Ha. Evet. O zaman ben ne olayım? Bak işte soruya bak, ne olayım ben. Ana sınıf öğretmeni olayım. Tamam, süper. Ne olayım? Tamam, ana sınıfı öyle. Evet, ben ana sınıf Hayır, öğretmeniyim. olabildin madem uç diye söyledin ya. öyle bir şans vermişler Ne sana. bileyim yani. Mars'a ilk giden... Benim o işte. Mars'a ilk giden... evet, o benim. Kara Murat'a döndü sandım bir an. O diyor ki benim, bu diyor ki benim. Bütün salon dönecekmiş gibi oldu. Evet, sizi tanıyalım. Buyurun. Merhaba, ben Nazlı. Evet. Ana sınıf öğretmeni. Dünyaya geri döndü o anda. Evet. 4 yıldır yeni mezun oldum ama çalışmıyordum. Şimdi yeni başladım. 4 yıldır Yeni mezun oldun. Hayır, 4 yıldır yapıyorum. Neyi? Stajdan başladım. Stajdan başlaman iyi olmuş. Evet. Öyle Erenköy'de tek bildiğim yer. Erenköy'de. Evet. Öyle bir Kaç durum. çocuk var? Kaç? Evet. 22. Oh ne güzel. Çok Evet. güzel. Hiçbir kreşte muhtemelen 22 çocuk yok. Evet. Bizde var. Sizin çocuğunuz var mı? Hayır, daha yapmadım.
Daha yapmadınız. Bugün yapacakmış gibi söylemedin mi? Pardon, erken mi sordum? Bir de yapınca sorarım. Evet. Tamamlayayım artık. Buyurun. Dağları kuşlara can verir doğaya. Asla ormanlar değil o. yurdumda. Asla değil. Evet, bu de... Bu muydu? Bu değil ki. Şaka. Sarı gelin aman sarı gelin. Evet. Hangisini içmek istersin? Nazlı Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben içeceğim sana. Ana sınıfında başarılar. Limon suyu. Limon mu? O limon, balzamik, sirke. Şu hareketi özledim İbo. Şu hareketi özledim. Sen mi ben mi ya? Gerçekten. Gerçekten özlenmeyecek gibi değil. Sizi tanıyalım. Sizi tanıyalım. Damla ben. Evet. Makine mühendisisiniz. Aa ne güzel. Yokluk yapıyorum. Çok güzel. Merve Anaokulu'nda. Emirates. Emirates'te. Uçuyoruz biz. Allah arttırsın. Güzel. Nerede yaşıyorsunuz normalde? Dubai'de mi burada? Dubai'de yaşıyorum. Ha, pandemi yüzünden geri mi Türkiye'ye döndün? geldim sizi izlemeye. Çok tatlısınız. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok etkileyici. Sizde para da boktur diye tahmin ediyorum. Evet, biraz öyle. Damla Hanım buyurun, sizi dinliyoruz. Dinliyorum. Lütfen. Bilme. Geldiyse aklına onu da bilme. Buyurun, biz duyamadık. Bir daha. Lütfen. Ortasından da girebilirsiniz. Çünkü başı Başka neresi bir şey de onu- olabilir. Çünkü Olur bunu mu? bilmiyoruz diye. Kesin biliyorsun. Hayır, başkasını da bilmem. Bir tane daha başka değiştirebilir miyiz bunu bilemedik. Tabii bunu bir daha deneyelim. Ha, Lütfen. değiştiriyorsunuz. Lütfen. Okey. Artık her hafta bunu hımlıyorum. Gerçekten Damla Hanım. Bir tane daha. Bir tane daha varsa. Asla ben anlamıyorum Engin Bey. Bir tane daha değiştirir misin ya? Bunu söyleyin lütfen. Nenir bitmek bilmeyen kavga. Devamını da söyledim. Biz bu içeyim mi ben? Ben bu halde de bilemedim biliyor musun? Siz bildiniz mi? Bu çalabiliyor muyuz? Sen sözleri bildiğin için çıkarttın değil mi? Aa, Ben gerçekten Dilberay'dan bir şey söyleyecektim. Yemin ederim Aşk sana. olsun. Bu Yarı yarıya için bari. yarı Bilemedim. yarıya içelim. pandemi zamanında. Ya sen yarısını iç, ben yarısını sonra içerim. Hayır, ben içerim. Ha. Yarısını. Gerçekten Birer tane içelim. Ne yapalım? tane. Hadi birer tane içelim. Kardeşlik olsun. kardeşlik olsun. Aferin. Ben gittim yine balzamiği aldım elime ya. Pekmez mi karıştırdınız buna? Benim içtiğim neydi? Tabasco. Oğlum ben içerim onu. Vallahi mı? Vallahi içerim onu. Al işte Sinan Bey'den bir tane de yanımda var bugün. Ay derken ne oldu? Işık geldi. Buyurun sizi tanıyalım. Ben de Damla. Aa güzel. Buyurun. Ve de olmaz ki. Hıp hıp hıp. Sen bildin ama. Ben mi bildim? Bu ne? O neymiş? Sirke mi? Bu sirke ise bu ne? Tuzlu sudur. Biri tuzlu su, biri sirke. Allah'ım hepsi birbirinden kötü seçenekler. Berbat. Aa, Merhaba. merhaba. Ayşegül Hanım, meczup gibi gelmeniz. Maliyeden gönderdi. Buyurun sizi tanıyalım. Ayşegül ben. Evet, Gerçek mesleğim evet, iletişimci. evet. Evet. O kadar. Engin Bey'i nereden tanıyorsunuz? Televizyonlardan Televizyonlar. Aynı zamanda kuzeniz. Kuzeniz. Ve kuzeniniz. çok yakın bir arkadaşım olur. Çok yakın bir arkadaş. Evet. Evet. Buyurun sizin hımlamanızı. Mastika mastika inşallah odur. Hiç öyle bir yer değil. Bayağı soprano çıktı.
güzeldi ki biraz daha dinleyelim istedim. Çok teşekkür Gerçekten. ederim. Sağ olun. Ben de bilme diye yapıyorsun diye düşündüm. Ben Ondan yaptım gerçekten de. Sonra satmak zorunda kaldım. Önemli değil zaten. Tuzlu suyu da ben içeyim zaten, ayıptır. Zeynep Hanım'ın varmış bir tane aklında şarkı. Onu da aradan çıkaralım. Zeynep Hanım buyurun. Merhaba. Zeynep Hanım'ın kafası olmuş. İyi mi? Bilmiyorum. Zeynep Hanım'la zaten genelde iletişimimiz şöyle. Zeynep Hanım ne oldu? Joker'in soundtrack'i değil mi bu? Evet. Aynen Joker'in soundtrack'i. Ay. Dedirtti ve gülüyor arkadaşlar. abi, bırakmıyor. Ve hala doktor gelmedi buraya. Evet. Ben Zeynep. İyi oldu söyle. Zeynep buradayım diyor ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Kişisel gelişim toplantısı mı bu? Nedir? Ben Zeynep buradayım ve benim. Hoş geldin Zeynep. Hoş geldin Zeynep. Hoş geldin. Zeynep hoş geldin. Teşekkürler Zeynep. Evet. Bırakacağız. Reklama Alkolü geçeceğiz. bırakacağız. Tamam. Gerçek mesleğimi söyleyeyim. Lütfen. İbrahim Bey'in profesyonel hımlayıcısıyım aslında. Hımlayıcısı, evet. Oradan bordrolu çalışanı. Evet. Maliyeci de buradaydı. Belgelerini gösterebilirim. Buyurun. Acep neden diyorsun? O kadar yani. Ama çok güzel söyledi be. Evet, o evet. da çok güzel Gerçekten biz boşuna hava basmamış çalıştım Aynen geldim öyle. diye. Gerçekten kim kazandı bilmediğim bir fondiple beraber. Galiba gece kazandı. Ayaklarına sağlık Engin. Çok teşekkür ederim. 3 senedir yapıyoruz biz bu programı. 2 senedir de PSM'de yaldır yaldır bağıra bağıra olan Engin Öztürk ne zaman gelecek diye dönenirken sonunda denk getirdik. Seyircili bir bölümümüzde de mutlaka ağırlamayı çok istiyoruz. O kadar rahatmış ki durum ve işte herkes o kadar okey ki durumda seyirciliğe de okey olurmuşum bak. onu düşündüm. Bence olurdun. Bir de öyle deneriz. Yani zaten öyle onun da yaparız. hep beraber tadını çıkarmayı çok özledim. Hanımlar beyler, Engin Öztürk bu hafta bizim konuğumuzdu. Haftaya pazartesi burada biz devam ediyoruz. Çarşamba günü YouTube'dayız, yani 2 gün sonra. Engin Öztürk'ün dizisi çarşamba günü yayında. Ama beyefendinin zaten başka görünebileceği bir ton yer de var. Yine Netflix'te rastlayabilirsiniz. Daha da ne diyeyim? Yarın öbür gün canlısında da buluşalım ne olur. İyi akşamlar.